İran, Orta Doğu'da önemli ve ilginç ülkelerden birisidir. 1.648.195 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Suudi Arabistan'dan sonra bu coğrafyanın en büyük ikinci ülkesidir. Bizimle kıyaslayacak olursak neredeyse 2 tane Türkiye'ye denk düştüğünü söyleyebileceğim gibi ayrıca 86 milyon nüfusuyla Orta Doğu'nun en kalabalık ülkesidir. Mısır'dan daha büyük bir nüfusa sahip değil. Ama yine de Orta Doğu'nun en büyük nüfuslu ülkesidir. Çünkü Mısır coğrafi olarak Kuzey Afrika'da konumlandırılmıştır. Pekala. Zamanı biraz geri alalım. 19. yüzyılın sonu. Bu tarihlerde İran, kendisini Orta Asya ve Kafkasya'dan toprak kazanmaya devam eden Rusya ve doğuda Hindistan'ı ele geçiren Britanya ile çatışma içerisinde buldu. Güneybatı Asya, bu iki süper ülkenin güçlerini sergilediği bir oyun sahası haline gelmişti. Tüm Hint alt kıtasını ve Kafkasları ele geçiren bu devletler İran'da da toprak almaya başladı. Hatta bunlara Afganistan'a bırakılan Herat da dahil. 19. yüzyılın başlarında Rus İmparatorluğu'nun Orta Asya'ya ilerlemesi ve Büyük Britanya'nın Güney Asya'daki hakimiyetini sağlamlaştırması iki Avrupalı güç arasında yoğun bir rekabete yol açtı. Çatışan çıkarlar iki güç arasında tampon oluşturan 3 devlet olan Afganistan, İran ve Tibet merkezliydi. İran'ın o dönemdeki hükümeti zayıf ve bölünmüş kurumlardan müzdaripti. Hükümetin büyük bir bütçe açığı vardı ve vergileri arttırmak için gereken güce sahip değildi. Örnek vermem gerekirse Nasreddin Şah yeni barajlar, demir yolları, düz yollar, madenler ve endüstriyel tesisler inşa etme haklarını Baron Julius de Reuters'a satmıştı. Dünyanın en büyük ajanslarından birisi hala bu adamın adıyla anılıyor. Bangladeş'i din üzerinden ikiye bölen meşhur Lord Curzon bu düzenlemeyi bir krallığın tüm kaynaklarının yabancı ellere teslim edilmesi olarak tanımlamıştı. Bence bu açıklamada oldukça ironik. Öte yandan Almanya, Berlin'den Bağdat'a bir demiryolu inşa etmek istiyordu. Bu durum haliyle Britanya ve Rusya'yı endişelendirdi. Çünkü bu güzergah topraklarımızdan geçiyordu. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya'nın müttefik olmasından şüpheleniyorlardı. Tüm bunlar yaşanırken 1907'de İngiliz-Rus konvansiyonu İran topraklarını Britanya ve Rusya'ya ait olacak şekilde böldü ve ortada tarafsız bir tampon bölge bıraktı. Bu anlaşma İran, Afganistan ve Tibet'i biraz daha fazla İngiliz-Rus tampon bölgelerine dönüştürdüğü gibi uzun süredir İran üzerinde yaşanan anlaşmazlığı da sona erdirdi. Büyük Britanya, Kuzey İran'dan uzak durma sözü verdi ve Rusya, Güney İran'ı İngiliz nüfus alanının bir parçası olarak tanıdı. Rusya ayrıca Tibet ve Afganistan'dan uzak durma sözü de vermişti. 1908 yılına gelindiğinde herhangi bir nedeni olmaksızın İran'a olan tutumlar aniden değişti. İran hükümetinden imtiyaz alan İngiliz iş adamı William Darcy, petrol araması için George Reynolds'ı işe aldı. 7 yıl boyunca ülke genelinde arama yaptıktan sonra nihayet Mescid-i Süleyman'da petrol keşfedildi. Bu oldukça özel bir durumdu çünkü Orta Doğu coğrafyasında bulunan ilk petroldü. Ertesi yılsa ilk modern petrol kuyusu açıldı ve İngiliz-İran Petrol Şirketi kuruldu. İngiliz hükümetinin şirketin çoğunluk hissesine sahip olması artık Britanya'nın İran'ın petrol ihracatını kontrol ettiği anlamına geliyordu. Buna rağmen 1. Dünya Savaşı patlak verdiğinde İran tarafsız olduğunu ilan etti. Ancak İran topraklarının Britanya, Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tam ortasında olması göz önüne alındığında bu tarafsızlık ilanı pek de etkili olmadı. Rusya, Britanya tarafından desteklenirken Osmanlı ise Almanya tarafında savaşa girdi ve İran hiçbir Avrupalı güç tarafından desteklenmedi. 1919'da imzalanan İngiliz-Fars Anlaşması'yla birlikte İngiliz-Fars Petrol Şirketi'ne daha da geniş haklar verildi ve böylece şirket tüm İran'da sondaj haklarına sahip oldu. Rusya'nın İran'ın kuzeyindeki etki alanını terk etmesinin ardından Britanya, Orta Doğu'nun birçok yerinde olduğu gibi İran üzerinde korumalı bir alan kurmak istedi. Ancak başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok diğer güç bu hareketi kınadı. Çünkü ABD kolonyal imparatorlukları sevmiyordu. Ya da doğrudan kendisi İran'daki petrol rezervlerinde sondaj yapmak istiyordu. Olayları nereden bakacağınıza bağlı olarak yorumlamalar da değişebilir tabi. Gelelim 2. Dünya Savaşı zamanlarına. Bu dönemlerde İran tarafsız bir şekilde ortada durmayı tercih etti. Ancak İngiltere ve Sovyetler Birliği İran'ın tarafsızlığından kuşku duyuyorlardı ve ayrıca İran üzerinden sevkiyat yapma isteklerini de göz ardı edemezlerdi. İran Şahı Reza Pehlevi İngiliz ve Sovyet taleplerine direnç gösterdi. Ancak bu direnişin pek de işe yaramadığını fark etti.
İngiliz ve Sovyet kuvvetleri Ağustos 1941'de İran'ı işgal etmeye başladılar. İngilizler güneyden, Sovyet kuvvetleri ise kuzeyden hareket etti. 2 hafta içinde İran'ın başkenti Tahran düştü. İngilizler ve Sovyetler İran'ı müttefik bir üs olarak kullanmaya başladılar. Bu, İngiltere ve Sovyetler Birliği'ne malzeme ve erzak sevkiyatı için hayati bir koridor sağladı. İran'ın işgali, ekonomik ve politik açıdan büyük karışıklıklara yol açtı. İngiliz Fars Petrol Şirketi ile İran arasında ilginç bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre İran'ın hiçbir petrol ihracatı üzerinde kontrolü olmayacaktı ve bu süreç 60 yıl boyunca devam edecekti. Aynı şekilde bu anlaşmaya göre 1 ton petrol ihracatı için İran'a sadece 4 pound ödemeyi taahhüt etmişlerdi. İkinci Dünya Savaşı'nda İran, Alman ordularının Sovyetler Birliği'ne karşı oldukça başarılı olduğunu fark etti. Haliyle de savaşı Almanya'nın kazanacağını bekliyorlardı. Ama pek de umdukları gibi olmadı. İşgalle birlikte Rıza Şah'ın tahttan indirilerek sürgüne gönderilmesinden sonra yerine 23 yaşındaki oğlu Muhammed Rıza Pehlevi geçirildi. Ertesi yıl İran, İngiltere ve Sovyetler Birliği arasında bir anlaşma imzalandı. Buna göre muhtemel bir Alman saldırısında İran'ı İngiltere ve Sovyetler koruyacaktı. Bu ittifaka daha sonra ABD de dahil oldu. Anlaşma, savaşın bitişinden sonraki 6 ay içinde bütün yabancı devletlerin askerlerinin İran'dan çekilmesini şart koşuyordu. 1944 itibariyle koruyucu devletlerin İran hükümetine baskıları yoğunlaştı. Özellikle petrolden paylarını isteme konusunda oldukça ısrarcılardı. Savaş biterken İran toprakları hala işgal altındaydı ve ülke petrolünün akıbeti belirsizdi. İşgal 1946'da resmi olarak sona erdi, ancak Sovyetler Birliği'nin İran'ı terk etmesi birkaç ay daha sürdü. Ayrıca bölgede Sovyetlerin desteklediği 2 yeni ülke kurulmuştu. Bunlardan birisi Azerbaycan Halk Hükümeti iken diğeri ise bir Kürt Cumhuriyeti olan Muabat Cumhuriyeti'ydi. Her iki devlet de Sovyetler Birliği'nin bölgeden çekilmesinin ardından İran ordusuna direnememiş ve yıkılmıştı. İşgalin sona ermesinin ardından İran iç siyasi çalkantılarla boğuştu. Hükümet ilk iş olarak elbette petrol sektörünü millileştirmeye çalıştı. Ancak bu çaba Birleşik Krallığı ve ABD'nin müdahalesi sonucu 1953'te gerçekleşen Muhammed Mossaddegh'ın devrilmesiyle sonuçlandı. 1979 İslam devriminin önemli bir öncüsü oldu ve İran'ın batıya karşı güçlü bir güvensizlik ve düşmanlık geliştirmesine neden oldu. Günümüzde Hürmüz Boğazı, dünyada üretilen enerjinin yaklaşık %15'inin geçtiği yerdir ve buradan geçen petrol ve gazın ülke için önemi çok büyük. Öte yandan İran, bu rezervler için diğer Arap ülkeleriyle toprak sorunları yaşıyor. Şüphesiz o ülkelerden birisi hem mezhep farklılığı olan hem de petrol ve doğalgaz kaynakları gibi konularda anlaşmazlıklar yaşayan Suudi Arabistan'dır. İran ve Suudi Arabistan, dünya petrol rezervlerinin büyük bir bölümüne sahiptir ve bölgesel güç mücadeleleri bu kaynakların kontrolü üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ayrıca Hürmüz Boğazları'nın yakınlarında yer alan Küçük Tump ve Büyük Tump adaları da İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir anlaşmazlığa neden olan başka bir sorundur. İran, adaların kendi toprakları olduğunu iddia etse de Birleşik Arap Emirlikleri bu topraklarda hak iddia etmektedir. Anlaşmazlığın sebebi elbette Hürmüz Boğazı'nı ve oradaki ticareti kontrol etme çabası. Çünkü burası dünyanın en stratejik su yollarından birisi ve petrol tüm dünyaya buradan yayılıyor. Verdiğim bilgilere dünya petrol ticaretinin 5'te 1'inin bu koridorda yapıldığını da ilave edeyim. İşte bu ve buna benzer anlaşmazlıklar bölgedeki askeri varlığın ve bölgesel güç mücadelelerinin artmasına neden olmaktadır. İran belki de Hindistan veya Mısır gibi hiçbir zaman İngiliz İmparatorluğu'nun bir parçası olmadı. Ancak 20. yüzyılın ortalarında İran üzerindeki İngiltere'nin etkisi çok büyüktü. Sınırları içerisinde çıkan petrolün üzerinde söz hakkı olmaması da bunun en büyük örneklerinden birisi. Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.